Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Çok defa imtihana tabi tutulacaksınız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir nur, bir hidayetle gelmiştir. Allah o sadık, masduk olan peygamberin arkasında bizleri de sadık ve masduk olarak haşr ve neşr eylesin. Hatıralara hürmet etmek, bu imandandır diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Maddi, manevi muvaffak olma bir kısım mahrumiyetlere katlanmaya bağlıdır. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri o Nebiler Nebisini tanımaya bizi muvaffak kılsın. Sen şahit ol Allah'ım, ben peygamberlik vazifesini yaptım diyordu. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ وَمَا تَوْفِيقِي وَلَا اعْتِصَامِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Muhterem Müslümanlar, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın insanlığa getirip takdim ettiği nur ve hidayet, gecesi gündüzünden daha aydın, gündüzü cennetin günlerinden daha parlaktır. Getirdiği hakaik üzerinde gubarın en ufak yeri yoktur ve üzerinde en ufak gubar da yoktur. Bununla beraber ona o büyük emanetin, o büyük hediyenin kâmeti kıymetine uygun sarılma olmadığı için, Müslümanlar nasıl sarılmaları lazım geliyor onu bilemedikleri için, aralarında teşettüt-ü âra hasıl oldu. Birbirlerine düşme oldu, birbirlerini yeme oldu, dış düşmanın gelmesine zemin hazırlama oldu. Dıştan çok ciddi müsaademeyle karşı karşıya kalmasalar bile, içten kendi kendilerini kısa zamanda yiyip bitirdiği bu hale geldiler. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın getirdiği esasat arasında insanı tereddüte sevk edecek tek kanun, tek emir, tek nizam yoktur. Her şey apaçık ve çok vazıhtır. Hangisinin yüzüne baksan apaçık ilahi olduğunu göreceksin. Arkasında Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın nübüvvetini müşahede edeceksin. Ama mümin onu görecek göze, onu idrak edecek kalbe sahip değil ise, mümin içinde yaşadığı devrin kültürüne vakıf, içinde yaşadığı devirde yaşamıyorsa, mümin Resulullah'ın Allah'tan getirdiği bütün ilimleri kalbine sindirmemiş, indirmemiş ise,
onu anlayamayacaktır. O en parlak şeyi dahi bulanık görecektir, onun üzerinde tereddüte düşecektir. Kalp Kur'an'ın ilimleriyle süslenirse, kalp Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği esasat ile tezyin edilirse, akıl içinde yaşadığı devrin ulum ve fünununa vakıf olursa, o insan Allah'ın tevfik ve inayetiyle şaşmaz. Ama mümin bu durumu ihraz edememişse, bu türlü kendisine çeki düzen verememişse, kendi içinde yaşadığı devirden asırlar önceki devirlerde yaşıyorsa, mazinin dehlizlerine girmiş bulunuyorsa, devrindeki realitelerden kaçıyorsa, işi koca karı masalları içinde halle çalışıyorsa, o kendi devrindeki hadiselerle mütenakız düşecek, çarpışacak ve dolabın kanatlarından aşağıya gidecektir. Ve yine mümin, İslami ilimleri basit birkaç hikayeden ibaret sayıyorsa, ulûm-u âliyeye vakıf değil ise, en azından müminleri sevk eden kimseler, yine mümin, üzerinde dönüp durduğu dolabın çarklarından aşağıya gidecek, mağlup düşecek, müzmehil ve perişan olacaktır. Bu noktada duran, yolların ayrımında duruyor gibi duran ve bize bu dersi veren şu kıvrak cümleleriyle bu hususu ifade ediyor. Kalbin ziyası ulûm-u diniyedir, aklın ziyası fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacından talebenin himmeti pervaz eder. İslami ilimlere mümin vakıf olacak, devrinin kültürünü ve hakkını idrak etmiş olacak, bir taraftan tereddüt ve şüpheden kurtulacak, beri taraftan da yobazlık yapmayacak, af buyurun. Beri taraftan da katı olmayacak, herkese karşı kapısı açık, alabildiğine sonuna kadar müsamahalı olacaktır. İşte açık ve alabildiğine berrak, İslam'ın güneşten daha parlak siması üzerinde tereddütlere mahal olmamasına rağmen tereddüte düşen müminler esas kendilerine ışık tutacak kafalarını ve kalplerini kullanmadan tereddüte düşüyorlar. Kullanmadıkları için tereddüte düşüyorlar. Ne zaman ilimle beraber dine sahip çıkılacak, o zaman müminlerin itibarı ikbale dönecek Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Tedenninin karından terakkinin şaikalarına yükselecekler Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Cenab-ı Hak bizi seleflerimize şerrül halef olarak takılmış şerir kimseler olmadan masum ve mahfuz buyursun. Din bütün ihtişamı, bütün parlaklığı ve din sahipleri bütün celadetleriyle işe sahip çıkmış olmalarına rağmen işte hakikati böylesine berrak açık göremeyen kimseler Hazreti Musa'nın dinini bir Samiri bozdu, zayi etti, tahrip etti. Hazreti İsa'nın getirdiği parlak hakikatları bozulmuş, tahrif edilmiş maddeci Museviliğe karşı manayı ve ruhu getiren parlak hakikatları Petros tarafından zayi edildi. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği her birisi birer elmas sütun olan İslam ve Kur'an hakikatları yerinde sabit dursa dahi fakat o hakikatlar müminlerin kalp ve kafalarında İbn-i Sebe tarafından zayi edildi. O da onu zayi ediverdi. Müminlerin içine tereddüt ve şüphe atıverdi. Ve böylece mümin kendi kitabının yabancısı, mümin peygamberinin yabancısı, mümin Kur'an'ının yabancısı, mümin Allah Resulü'nün hayat bahş olan mübarek sözlerinin yabancısı haline geldi. Kendi peygamberinin sözünün yabancısı olursa o zaman peygamber sözüyle Eflatun'un sözü arasında fark görmeyecektir. Zenon'un şüpheleriyle Resulullah'ın sadık masduk olan sözleri arasında fark göremeyecektir. Felsefeyi dine karıştıracaktır. Dini felsefenin yerine koyacaktır. Felsefenin yaptığı tahribi cemiyetin içine getirecektir. Ve felsefenin yaptığı tipte bir cemiyet teşekkül edecektir. Kur'an cemaati olmayacaktır. Camide olsa dahi Kur'an cemaati olmayacaktır. Beşer efkarından çıkmış, maddiyeye müstenit, tamamen bir zümrenin, insanlık içinde parazit bir sınıfın yetiştirdiği bütün filozoflar, hepsi topyekün istisnasız. Hepsi imal ettikleri şey maddiyeye müstenittir.
Ve onların olduğu yerde Kur'an yoktur. Onların olduğu yerde Hz. Muhammed yoktur. Onların olduğu yerde Allah yoktur. Onların olduğu yerde İslam da yoktur. Mümin bütün bu müzehrefatı kalbinden silecek, atacak. İlim başkadır, felsefe başkadır. Devrini kavrayacak. Devrindeki ulumu kavrayacak. Fakat hiçbir zaman Kur'an'dan, Kur'an'ın ulumundan yaya olmayacak. Kitabını tanıyacak. Nebisini evladı gibi tanıyacak. Babası gibi tanıyacak, kardeşi gibi tanıyacak. Onun sözlerini kimyager bir insanın altını posadan, altını bozuk şeylerden, cüruftan ayırdığı gibi onu sair şeylerden tefrik ve temyiz edecek. Cenab-ı Hak berrak ve alabildiğine aydın, nurlu İslamiyet karşısında kalbin ve kafanın vazifesini müdrik olan salih zümreye bizleri ilhak eylesin. İslam'ı zayi edenlerden olmadan bizleri masum ve mahfuz buyursun. Nice kimseler var ki İslam'ı zayi ediyorlar, İslam'ı yaşanmaz hale getiriyorlar. Şurada bir hususta aklıma geldi, arz etmeden geçemeyeceğim. İslam'ın parlaklığına bakılmayacaktır. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hayat bahş olmasına bugün bakılmayacaktır. O Kur'an'ın cemaatinin durumuna bakılacaktır. Müslümanların vaziyetine bakılacaktır. Müslümanın hali, ahvali, etvari Kur'an ise şayet, her Müslüman tek başına küçük bir Muhammed ise şayet sallallahu aleyhi ve sellem, o zaman sair dinlerin saliklerinin dikkatini çekeceksin. O zaman küre-i arzın bir kısım kıtalarında yaşayanların dikkatini çekeceksin. O zaman Kur'an'ın etrafına koşanları göreceksin. Fevç fevç dahil olanları müşahede edeceksin. Ama Kur'an bir vadide, bütün ihtişamıyla, parlaklığıyla bir vadide, senin hayatında makes bulamamış ise, aile hayatında makes bulamamış ise, hakim olduğun mahallende makes bulamamış ise, oturup kalktığın kahvende, gezip tozduğun sokağında makes bulamamış ise şayet, sana dış dünya Kur'an cemaatin nazarıyla bakmayacaktır. Ve Kur'an'ı senin üfunetli, küflü, alabildiğine donuk, ölgün ve bulanık renginde arayacak, anlamaya çalışacaklardır. Kur'an'ın berraklığına ve parlaklığına şüphe düşürmeye, toz kondurmaya kimsenin hakkı yoktur. Onu şu felaket ve helaket asrına kadar el-hak ecdadımız bütün parlaklığı ve ihtişamıyla bize kadar intikal ettirdiler. Aradaki arızalara, pürüzlere rağmen intikal ettirdiler. Sadece ona bir hakkın sahip çıkmayan 20. asrın 500 milyon miras yedi Müslümanıdır. Bu Müslümanlar caminin içinde ne zaman Allah'a teveccüh ederlerse Allah tevfikini yar edecek, onları örnek yapacak, cemaatleri de arkasından koşturacaktır. Tekrar ediyorum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir nur, bir hidayetle gelmiştir. O bir beşir ve nedirdir. Kötü yolun encamından sakındırır, kötülüğü bütün çirkinliğiyle gösterir. İyi yolun neticesini gösterir, iyi yolu bütün parlaklığıyla Müslümanların nazarına serer. Müslümanın içini okşar, Müslümanı Allah'a doğru koşturur. İş her iki tarafıyla da bu kadar vazı, bu kadar açık olmasına rağmen Petros gibi kimseler, İbn-i Sebe gibi kimseler, Samiri gibi kimseler her devirde yaşamış, onu zayi etmek için lazım gelen her şeyi yapmış, onu dayandığı, istinad ettiği ruh ve mana kökünden koparmaya çalışmış. Bugün de hakaiki Kur'aniye, hakaiki Ahmedi aleyhissalatu vesselam, hakaiki İslamiye ile beraber aynı tehlikeyle karşı karşıyadır. Camideki Müslüman ya dinine sahip çıkacak, manasına ve ruhuna eğilecek, her gün onu ruhuna işraf etmeye çalışacak, sahip çıktığı İslamiyet'i kurtaracak veya kendinden evvel gelip, zayi olup, tahrif edilip, yıkılıp giden dinlerin akıbetine diniyle beraber kendisi de maruz kalacaktır. Cenab-ı Hak bizi felaketlerin en büyüğü olan o felaketli günü göstermesin. O günü görmektense ruhlarımızı alsın, bizi âlâ-i illiğine çıkarsın. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri hakikata hizmette bize can ve cesaret versin. Kur'an-ı Mucizül Beyan'a tam sahip çıkmaya muvaffak kılsın.
ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه. فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منه والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك آمين. اللهم صل. İbadallah, Allah'ın kulları, ittakullâhe ve ati'ûh. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'tan korkun. Allah'ın himayesine girin ve yine Allah'a itaat edin. İnnallâhe ye'muru bil'adli vel'ihsâni ve itâi zil kurba. Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da size anlattığı hayat tarzıyla, hayat anlayışıyla, dünya görüşüyle emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla. Siz görmeseniz dahi her hadiseyle sizi gördüğünü size gösteriyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, İslam'ın yücelmesi, yükselmesi uğrunda servetinizi, gücünüzü, enerjinizi, kuvvetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, cemiyetin alıştığından, alışmadığından, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın ve Kur'an'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz-ı nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, binlerce eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan İslamiyet'i bulasınız. Emn-i eman içinde sahili selamete çıka, doğrularla beraber cennete dahil olasınız. Akimis-salah, inne-salate tenha anil-fahşâi vel-münker ve le-zikrullâhi ekber vallahu ya'lemu mâ tesma'ûn. Sadakallâhu'l-azîm.